Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışılmışın dışında çok farklı bir yöntemle çay saatlerinizi süsleyecek nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine 4 adet yumurta ilave edelim. Bu aşamada yumurta kokusunu en aza indirebilmek için üzerine bir paket yani 10 gram kadar toz vanilin ve de 1 su bardağı toz şeker ilave edip çırpıcıyla veya mikserle çırpalım. Yeterince çırptıktan sonra üzerlerine yarım su bardağı eritilmiş ama sıcak olmayan tuzsuz tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 dolu yemek kaşığı sulu olmayan yoğurt ekleyip karıştırmaya devam edelim. Sıvı malzemelerimiz homojenize bir kıvam aldıktan sonra şimdi geçelim toz malzemeleri ilave etmeye. Öncelikle bir poşet yani 10 gram kabartma tozu, daha sonra ise kontrollü bir şekilde un ekleyip öncelikle bir spatula ile karıştıralım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde ise spatulamızı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağımın ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Bu arada eklediğiniz yumurtaların boyutuna göre bile kullanacağınız un miktarı değişebilir. O yüzden de unu eklerken mutlaka kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Çok hafif ele yapışan ve yumuşacık bir hamur elde ettik. Şimdi elde ettiğimiz hamuru 2 eşit parçaya bölelim. Hamurlardan bir tanesini farklı bir kabın içerisine alıp diğer hamurun üzerine 1 dolu yemek kaşığı toz kakao ekleyelim. Kakaonun daha çabuk çözünebilmesi için birkaç damla da sıvı yağ eklemenizi tavsiye ederim. Ve yoğurarak kakao ile hamuru birbiriyle güzelce özleştirelim. Ve kakaolu hamurumuz da artık hazır oldu. Şimdi hazırladığımız her iki hamuru 2 parçaya bölerek toplamda 4 adet bez elde edelim. Ve bezelerimiz artık hazır oldu. Şimdi hamuru açarken tezgaha yapışmasını önlemek için öncelikle tezgahımıza yağlı fırın kağıdı serelim. Daha sonra ise bezelerimizden bir tanesini alıp elimizle olabildiğince genişletelim. Ve sade olan hamuru elimizle yeterince genişlettik. Şimdi kakaolu hamurumuza da aynı işlemi uygulayalım. Hamurun üzerinin daha düzgün görünmesi için üzerlerinden bir kez daha merdane ile geçtim. Şimdi kakaolu hamuru sade olan hamurun üzerine koyup kenarlarını birbiriyle eşitledikten sonra üzerlerini yağlı fırın kağıdı ile örtüp merdane yardımıyla olabildiğince açalım. Ve ilk hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi bu hamuru bir kenara alalım ve geçelim diğer bezelerimize de aynı işlemleri uygulamaya. Bu sefer diğerinden farklı olarak sade hamurun üzerine değil kakaolu hamurun üzerine sade hamuru yerleştirelim ve kenarlarını düzelttikten sonra yine merdane yardımıyla olabildiğince geniş bir şekilde açalım.
Ve her iki hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi yuvarlak bir fırın tepsisi alıp öncelikle alt kısmı beyaz olan hamurumuzu fırın tepsisine yerleştirelim. Hamurumuz pişerken gereğinden fazla kabarmasını önlemek için üzerine çatalla delikler açalım. İsteğe bağlı diğer katı üzerine yerleştirmeden önce bu katta sevdiğiniz bir şeyleri kullanabilirsiniz. Ben şöyle kendi yapmış olduğum çilek marmelatını kullandım. Dilerseniz siz de benim gibi marmelat veya varsa evinizde reçel, o da yoksa sürülebilir çikolata, fındık, ceviz ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ve marmelatı olabildiğince her tarafına güzel bir şekilde yaydım. Şimdi bu hamurda yaptığımız gibi diğer hamurumuza da çatalla delikler açalım. Hamuru yavaşça üzerine koyduktan sonra elimizle her tarafını güzel bir şekilde eşitleyelim. Hazır olan hamurumuzu bıçak yardımıyla baklava dilimi şeklinde keselim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nereden takip ediyor iseniz yorum kısmında bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi belirtirseniz çok sevinirim. Ve hamurumuzu şöyle güzelce doğradıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 15-20 dakikadır. Fırından çıkartıp soğuttuktan sonra üzerinden tekrardan bir kez daha bıçakla keselim. Bu aşamadan sonra nasıl servis edeceğiniz tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben üzerine serpiştireceğim kakaolu süsleme şekerinin hamura yapışması için tekrardan fırça yardımıyla üzerine birazcık marmelat sürdüm. Ve tatlımız artık tamamen servise hazırdır. İster kurabiye deyin, ister tart deyin. İsmi her ne olursa olsun ama lezzeti gerçekten çok farklı ve de çok güzel. Umarım sizler de denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.